Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda ZTE H267A modem kurulumu nasıl yapılır konusunda yardımcı olacağız size. Bu modemin kurulumunu yapmak için öncelikle modem arayüzüne giriş yapmak gerekiyor. Modem arayüzüne giriş yapabilmeniz için bilgisayarınızla modem arasında ya Ethernet kablosu olması lazım veya modemin Wi-Fi'ına bağlı bir cihaz olması lazım. Bu kurulumu cep telefonundan da yapabilirsiniz. Dizüstü bilgisayarınızı modemin Wi-Fi ağına bağlayıp internete bağlanmasına gerek yok. Sadece bağlantı olsun yeterli. Wi-Fi'ine bağlayıp kurulum yapabilirsiniz. ZTE H267A modem kurulumu için başta bir internet sayfası açalım. Bu sayfada şu üst kısma adres satırına modemin IP adresi olan 192.168.1.1 yazıp sayfaya giriş yapalım. Açılan sayfada kullanıcı adı yazan kısma admin, parola yazan kısma da super online yani süper online yazmamız gerekiyor. Bu bilgileri kabul etmezse modemi resetleyin. Çünkü modemin varsayılan kullanıcı adı ve şifresi bu. Modemi resetledikten sonra admin ve süper online yazarsanız kabul edecektir. Bu bilgileri yazıp oturum aç kısmına tıklayalım. Evet, bu sayfada ana sayfanın hemen sağında internet yazıyor. İnternet yazan kısma ilk başta giriş yapalım, tıklayalım. İnternete tıkladığınız zaman yeni bir sayfa açılacak. Burada sol tarafta durumun hemen altında WAN yazıyor. İşaretledik zaten sayfada. Buradaki WAN yazan kısma tıklayalım. WAN yazan kısma tıkladığınız zaman WAN bağlantısı var. Bu WAN bağlantısının içerisine kullanıcı adı ve şifrenin yazılması gerekiyor. Bu kullanıcı adı ve şifre servis sağlayıcınızın Türk Telekom'un ya da Süper Online'ın size SMS ile gönderdiği sonu @ethernet ile biten veya sonu @süperonline ile biten kullanıcı adı ve şifre olması gerekiyor. Bunu yazdıktan sonra uygula butonu var. Uygula butonuna tıklayalım. Modem kurulum işlemi tamamladık. Bu aşamaya kadar modeminizin internet ışığının yanmış ve IP alıyor olması gerekiyor. Eğer buraya kadar yaptığımız işlemlerde modeminiz IP almamışsa, internete bağlanamıyorsanız servis sağlayıcınızla görüşün. Çünkü kurulum işlemi bu şekilde yapılıyor. Kullanıcı adı ve şifrenizde bir yanlışlık, bir problem olabilir ya da modeminiz arızalı ya da hattınızla ilgili bir sorun olabilir. Eğer bu işlemleri yapmanız durumunda da internete bağlanamıyorsanız kurulumla alakalı bir sorun yok. Başka bir problem var. Bunun sebebini müşteri hizmetlerinden, servis sağlayıcınızın müşteri hizmetlerinden öğrenebilirsiniz. Modem kurulumunun başarılı olduğunu varsayarak bu modemin kablosuz ayarlarını yapalım bu aşamada birlikte. Modemin Wi-Fi şifresini değiştirmek ya da kablosuz ayarlarını yapmak için ana sayfa, internet ve yerel ağ yazıyor üst kısımdaki menülerde. Oradan yerel ağ yazan kısma giriş yapalım. Yerel ağa tıkladığınız zaman sol tarafta durum, VLAN, LAN gibi menüler açılacak. Burada VLAN yazan kısma giriş yapalım. VLAN'a tıkladığınız zaman alt kısımda VLAN SSID konfigürasyonu yazıyor. Bu sekmeyi açmamız gerekiyor. Yanında bir ok işareti var. Bu ok işaretine tıklayıp ayarları açalım birlikte. Evet, burada SSID yazan yere kablosuz ağ ismimizi yazacağız. VPA parola yazan yere de kablosuz ağ şifremizi yazacağız. Bu şifrenin en az 8 karakter uzunluğunda olması gerekiyor. Harfler ve rakamlar olabilir ama birleşik olması gerekiyor şifrenin. Burada SSID 1 2.4 GHz yazan yerin açık olması gerekiyor mutlaka. Burası kapalı olursa kablosuz yayın yapmaz. Bu bilgileri yazdıktan sonra uygulaya tıklayıp bir alttaki satırda da 5 GHz yazıyor. SSID 5 yazıyor. Açık yazan kısım. Burayı da seçerek modemin 5G ayarlarına bir kablosuz ağ ismi ve şifre tanımlayabilirsiniz. Yine bunları da yazıp uygula dediğiniz zaman aktif olacaktır. Bu belirlediğiniz isim ve şifreyle internet kullanmaya devam edebilirsiniz. Herhangi bir sorun yaşarsanız yorumlar kısmından yazarsınız bize. Elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırız.